Genç arkadaşlarıma ilişki yönetimini çok önemsemelerini tavsiye ediyorum. Bunsuz olmuyor. Yani her alanda ilişki var ve ilişkiler o kadar kıymetli ki bir mücevher gibi. İstanbul'da doğdum. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum. Galatasaray Lisesi'nde okumuş olmak benim hayatımda önemliydi. Bu sene 40. mezuniyet yılımızı kutluyoruz ve 50 yıldır neredeyse aynı kişilerle, aynı arkadaşlarımla görüşüyorum. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdim. Bu o dönemlerde bir tercih sıralamasına göre denk gelmiş bir seçimdi, öyle söyleyeyim. Belki kimyaya çok yakın hissetmedim kendimi ama başarılı bir üniversite eğitim hayatım oldu. 3. sınıfın sonunda, yazında babamı kaybettim. Çok ani bir şekilde oldu bu. Son günlerinde master yap demişti bana. İTÜ'den mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimime başladım. Daha sonra araştırma görevlisi oldum. Böyle hayatım akademik devam etmeye başladı. Kendimi çok akademik hayata ait hissettiğim uzun yıllar oldu. Doktoraya başladım. Doktora yeterlilik sınavından sonra kimse doktorayı bırakmaz aslında. Ama ben bir değişiklik ihtiyacını iyice hissettiğim için özel sektöre geçme kararımı çok hızlı bir şekilde hayata geçirdim. Bir hafta sonu 3 tane başvuru yaptım. 3'ünden de görüşme talebi geldi. Bir sonraki hafta görüşmelerimi yaptım. Bir tanesi, bir firma bana iyice yakın gelmişti. Kimyasal madde ithalatı yapan bir holding bünyesinde olan bir firma. Genel müdür Uğur Tancop benim CV'me bakıp şöyle başladı. Çok güzel bir CV aslında dedi. Ama daha sonra böyle ters köşe sorular sormaya başladı. 29 yaşındasınız, profesyonel öğrenci olmuşsunuz dedi. Çok hevesliyim, yaparım dedim. Daha sonra Fransızcanız var, evet, ama İngilizceniz bu pozisyona uygun mu dedi. Uygun olmayabilir diye yorumladık ama gece gündüz çalışırım, bunu düzeltirim, istenilen seviyeye getiririm dedim. İsrara bakar mısınız? Daha sonra ise artık görüşmeyi bitiriyorduk. Seyahat de var bu pozisyonda. Seyahat edebilecek misiniz? Galiba erkek bir aday daha uygun olurdu dedi. Ben de ilanda yazmıyordu ama dedim. Çok kafası karıştı. Çıkardı ilana baktı. Evet, yazmamışız dedi. Ve ertesi hafta ben o firmada işe başlamıştım. Çok ısrar etmemin benim için çok faydalı olduğunu ve hayatımı şekillendirdiğini düşünüyorum. İlk 5 yılımın sonunda bir yöneticilik konusunda bir eğitim alma ihtiyacını derinden hissetmeye başladım. Araştırdım. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Executive Strategic Management Program diye, SMP diye kısaltılan, böyle Boğaziçi Üniversitesi'nin guru hocalarından ders alınan bir sertifika programına başladım. 2 yıl boyunca haftada 2 gün, bir iş günü olmak üzere gittim. Bana çok şey kattığını gerçekten düşünüyorum. İkinci 5 yılda ise firmadaki yapısal değişikliklerin olduğu bir dönem oldu ve benim çalıştığım firma 2'ye bölündü. Ben diğerinin genel müdürü olmuştum. Bu arada da 1995 yılında evlendim. Eşim de hem akademisyendi hem de girişimci genlerini taşıyordu ve 95 yılından sonra biraz da eşimin kurduğu firmayla böyle kafaca ilgilenmeye başlamıştım. 2000 yılında ise ben Ekin Kimya'ya katıldım. Ekin Kimya'ya geldiğimde 4-5 kişilik bir firmaydı ve sadece laboratuvar kimyasalları ithalatı yapılıyordu. Yani hem iş hacmi küçüktü, hem çalışan sayısı çok sınırlıydı. Çok önemli bir değişimdi benim için. 19 yıl çalıştım Ekin'de. Her yıl bir öncekinden daha iyi oldu. İlk 10 yılın sonunda çalışan sayısı 50'lere geldi. İş hacmi artarak önemli bir büyüklüğe geldi. Her sene bir başka çok uluslu üretici firmanın temsilciliğini almaya başladık. Ekin Kimya bir marka olma yolunda ilerliyordu. Çok önemli bir pazar payına kavuşmuştu. Ve bir kurumsallaşma yolculuğuna başladık. Ben de gelişim dürtümü çok destekleyen bir sürece girdim. Benim gelişme isteğim şirketi de geliştirdi, şirkete de yansıdı. Bu 2014'te başlayan gelişim sürecinde şunu fark ettim, çok mutlu çalışmak istiyorum. Yani artık her geldiğim gün, her yaşadığım gün hayatıma daha güzel bir şey katsın istiyorum galiba. Bunu sadece kendim için de istemiyorum. Onun için iyi bir ekip olmaya, iyi bir firma olmaktan daha çok önem verdim. Ekin Kimya serpilip büyürken ve çok önemli bir noktaya da gelirken 2003 yılında kızım Dilan doğdu. Şu anda 17 yaşında ve ilham aldığım kişilerden biri. Bunu çok hissederek söylüyorum. Çok kararlı bir kişilik. Çok zor durumlarda olumlu bakışını
hiç bozmuyor. Entelektüel, kültürlü bir kişi oldu. Onu büyütmüş olmaktan, onu büyütüyor olmaktan, onun mutlu olduğunu görmekten mutluyum. Başka ilham veren kişilerin tabii ki en başında eşim geliyor. Yani ilham sadece bana değil, yani pek çok çevresine ilham saçan biri, öyle söyleyeyim. Hiçbir şeyden yılmıyor, hiçbir şey imkansız değil, her şey yapılabilir. Müthiş bir enerjisi var. Gerçekten her zaman en çok ondan ilham alıyorum. Ama iş hayatında birlikte çalışmak deyince yani orada biraz durmak istiyorum tabii. Çok güzel şeyler yaptık birlikte biz. Ama kolay mı diye soracak olursanız kesinlikle çok zor. Genç arkadaşlara kendinin lideri olmayı öncelikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu hayatta ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl yapmak istiyorsunuz? Neleri gelişim alanı olarak görüyorsunuz? Nasıl düzeltilebilir bunlar? Bütün bunları yönetmeyi tavsiye ediyorum. Hata da yapabilir tabii ki. Herkes hata yapar. Hatalardan öğrenmeyi, hataları sevmeyi tavsiye ediyorum. Eğer hatalarınıza bakmıyorsanız, onlardan öğrenmiyorsanız zaten gelişemiyorsunuz da. Bunun dışında ısrarcı olmayı tavsiye ediyorum. Benim kariyer hikayemde de bu var. Eğer bir şeye inanıyorsanız gerçekten ısrar etmek lazım. Onun arkasında durmak lazım. Bir de tabii ki zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Yani hiçbir hayat, hiçbir iş hayatı, hiçbir kariyer zorluksuz ilerlemiyor. Zorluklarla mücadele ederken olumlu bakış açınızı da kaybetmeyerek bunları ben yenerim demeyi tavsiye ediyorum. Yani kendinin lideri olmak bence böyle bir anlayış. Bunu hayata geçirmeyi tavsiye ediyorum. Ben bu yollardan geçtim, böyle bir kariyerden geçtim, böyle bir hikayem var. Ben yaptım, sen de yaparsın.